Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün değişik bir video olacak. Ama böyle dikkatli bir şekilde hepsini tek tek izlemeniz lazım. Çünkü bir yeri izlemediğiniz zaman bir sefer oradan kopmuş olacaksınız. Bugün önemli bir şey söyleyeceğim. Anlatacağım, böyle hepsini tek tek göstereceğiz. Şimdi hani şapçılar gün boyunca çalışıyor. Ondan sonra akşamleyin paydos ediyorlar ya, belli bir bölgeden sonra kalıyorlar. Böyle büyük bir dükkanın içinde, alanda bir yerde. Sonra ikinci gün şapa devam ediyorlar ve o şapa dünden yapılmış şapla ve diğer gün yapılmış şapların ikisini aynı anda nasıl birleştiğini size anlatacağım. Bir de iki tane seramik arasında nasıl böyle araya böyle profil takıyoruz. Bunu da size tek tek göstereceğiz. Sonra biraz seramik yapıştırma işi var. Sonra toz astarı nasıl kullanılıyor, yerler nasıl temizleniyor. Bunları hepsini tek tek göstereceğim. Tabi yer nasıl temizleniyor siz biliyorsunuz. Ama biraz hani elektrik süpürgesiyle nasıl temizledik onları falan hepsini tek tek göstereceğiz. Bu video biraz değişik olacak. Ama devam etmeden önce lütfen kanala abone olmayı ve like atmayı hiç unutmayın. Şimdi iki şapın nasıl birleştiğini göstermeye gidiyoruz. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar, buradayım şimdi. Bakın, gördüğünüz gibi arkadaş önce içine açıyor eski şapların ve içinde bu epoksi girsin diye yapıyor. Sonra aralarına ben böyle bu şekilde metal koyacağım. Bu iki tane şapı birbirine tutsun diye. Yani ona daha sağlamlaştırıyor. Bakın şimdi koyuyorum. Bu bütün çap kesen olan bütün bölgelerde hepsine demirleri takıyoruz. Arkadaş önceden hepsini ayırmıştı, bütün şapları. Şimdi de bu açılan yerlere epoksi döküyoruz. Epoksi döktükten sonra sağlamlaştıracağız inşallah. Ve şimdi epoksiye geçtik. Epoksi dökülüyor araya. Bunlar işte bu iki tane şapı birbirine sağlam yapıyor ve aradaki demir de beraber tutuyor. Epoksi dökülme şeklini de gördünüz. Ondan sonra güzelce tahtayla böyle üzerini siliyoruz. Dümdüz yapıyoruz. Kuruduktan sonra üzerine seramik yapmaya başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar, gördünüz, inşallah beğenmişsiniz bu sistemi. Bir dahaki seferlerde de bu şekil yapacağım. Bu sadece bir denemeydi. İnşallah beğenmişsinizdir. Şimdi şeye geçeceğiz. Hani toz astarı nasıl yapılıyor? Onlar nasıl kullanılıyor? Bir de iki tane seramik arasına nasıl böyle bir tane demir var böyle. Onun ismini tam bilmiyorum. Ama onu size göstereceğiz. Şimdi onu izlemeye devam edelim. Hadi inşallah videoyu beğenirsiniz, ama buraya kadar geldiyseniz bir like atın da bir yorum atın. Abone olmayanlar da abone etsin yani. Şu hemen sol tarafta aşağıda abone ol yazıyor. Hemen abone olun. Devam edelim. Arkadaşlar, şimdi biz bunu niye böyle yapıyoruz? Süpürge pek fayda göstermiyor. Çünkü hani bu şap yapıldıktan sonra bu duvarı yapanlar, insanlara yürüdüğü zaman böyle ince bir toz oluyor ya. O ince tozu sırf onu yok etmek için elektrik süpürgesiyle, ondan sonra toz astarıyla vuracağız. Tozdan %100 kurtulacağız. Bak, ince toz var. İşte bunu nasıl bu şekilde alacağız? Tamam.
20. İşte bu kadar. Şimdi bu arkadaşlar biz buraya 1.20 60'a 1.20 seramikle yapacağız. Bu toz astarını yere vurduğumuz gibi duvara da vuruyoruz. Böyle hani burada zımpara yapıyorlar ya, ince bir toz kalıyor. Bu da bunun sayesinde çıkmış oluyor. Yani bu da o tozu hepsini yok ediyor. Az öyle. Şimdi arkadaşlar bu yeri niye kestik diye soru işareti olacak sizde. Bakın bu şöyle bir demir var. Böyle oynuyor. Yani bu böyle oynuyor. Seramikler kırılmasın diye. Hani bir yerde ağır bastırıyor, bir yerde bastırıcı olduğu zaman bu önlüyor. Biz de bunu daha rahat çalışsın diye iki tane esriyi yani şapı birbirinden kestik. Bunu da bu şekilde tam ortasına yapıştıracağız. Seramik üstüne koyacağız. Böyle. Altta kalacak böyle. Bu da bilginizde olsun. Şimdi arkadaşlar daha yeni gördüğünüz yeri zımpara yapıyor. Bunu yapmasının nedeni şu arka tarafta bize verilen bir ölçü var. Biz ona uyuyoruz. Yani mimarın verdiği bir ölçü var duvarlarda. 1 metreye fayansın bitişi olması lazım. Şimdi bu yerler ben daha yeni başlarken hepsini tekrar kontrol ettim lazerle beraber. Baktım yerde bir yaklaşık 7-8 milim bir bozukluk var. Hani bunu zaten ben kabul etmedim. Kendilerine de söyledim. Şimdi bu da onlara söylüyoruz. Onlar geliyorlar. Bu sefer firma bütün yerleri benim istediğim yerden başlatıp hepsini düzeltiyorlar. Şimdi yani lazer'in verdiği şimdi bizim fayansımız 1,5 santim, yarım santim de har. Bu yavaş yavaş böyle tam 1 metreye gelecek. 1 metreye geldikten sonra bizim işlerimiz tamam oldu. Almanya'da. Şimdi
sen yerden bir şikayetçiyse, senden bir istenen bir ölçü varsa, eğer ki olmuyorsa sen bunu karşı tarafa söylemen lazım. Yok, sana deseler ki ya yok kendine yap, sen yaparsın edersin, böyle bir şey yok. Eğer ki bana bu bozuk yeri yap diyorlarsa üzerine de benim aynı dakika içerisinde e-mail beklemem lazım. E-mail geldikten sonra ben bunu yapabilirim. Ama e-mail yoksa ben ciddi derecede ben buraya elimi bile sürmem. Yani gelip düzeltecekler ondan sonra. Şimdi düzeltiyorlar, düzelttikten sonra ben fayansını yapacağım. Kenapa sama apa biasa? Evet arkadaşlar, video bu kadardı. Umarım hepsini beğenmişsinizdir. Umarım size yardımcı olabilmişizdir. Eğer ki videoyu beğendiyseniz yine tekrardan diyorum like atmayı hiç unutmayın. Kanala da abone olun. Çünkü 50.000'e gerçekten ihtiyacım var. 50.000 kişi olmamız lazım. Çünkü YouTube 50.000'e kadar bizi serbest bırakıyor. Yani biz kendi kendimizeyiz. Yani YouTube 50.000'den sonra biraz daha bize destek vermeye başlıyor. İşte az bir şey kaldı. Şu 50.000'i de yaptık mı ondan sonra inşallah belli bir noktaya gideceğiz. Ondan sonra ileriki zamanlarda daha bir versiyonu değiştirmemiz lazım. Daha çok güzel böyle açıdan videolar. Tabi bazı arkadaşlar var diyor sen kendine daha Picot mu ne onu almamışsın. Onu da alacağız. Bazı şeyleri kamera açılarını da alacağız. Bunları da hepsini geliştireceğiz. Size daha iyi bir sunum yapabilmek için. Hadi kendinize iyi bakın. Herkes Allah'a emanet.